Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Hüsna var. İlk konuğum. Programımızın ismi Kızlar Neredesiniz? Böyle tatlış bir seriye başlamayı düşünüyorum. Böyle hem ilham aldığım, hem sosyal medyada hem normalde duruşlarıyla ve varlıklarıyla bana ilham olan, hepimize ilham olan insanlar. Zaten arkadaşlığımızı yakın olarak da YouTube'dan falan takip ettiğiniz için tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama yine de Hüsna kendini minnacık bir tanıtsın. Herkese merhaba. Elmas'ın kanalına hoş geldiniz. Ben Hüsna. Beni tanıyorsanız biliyorsunuz ki ben de içerik üreticisiyim. Ben hiç Türkçe'ye böyle YouTube videosu açılış yapmadığım için Evet. şu an çok garip geldi. Ve İngilizce'de böyle kendi şeyim var. Koyduğum bir nasıl denilir? Sözler var ezberlediğim her açılışta direkt aklıma o geliyor. Evet, kanalıma tıkladığınız için hoş Aynen, geldiniz. aynen. Burada da yap kardeşim. Kendi videon gibi lütfen. Zaten biz Elmas'la ne zaman buluşsak böyle derinlere dalıyoruz. Dedik madem öyle bundan bir fayda edinelim. Ve bunu artık millete de paylaşalım. Videonun genel olarak fikri ne zamandır aklımdaydı ama özellikle Hüsna ile arkadaşlık konusunda konuşmak istedim. Çünkü özellikle benim buraya taşındıktan sonraki hayatımda da Hüsna ile daha sonra konuştuğumuzda birbirimizin önceki yaşamlarında da arkadaşlığın bizim yaşamımızda bize ne kadar büyük etkiler getirdiğini ve aslında bu etkilerin fark ettiğimiz yerin çok daha yıllar sonra olduğunu, o anlarda yaşarken çok zorlandığımızda işte başka arkadaşlıklarla ya da arkadaşsızlıkla imtihan olarak ama aslında doğru kişiyi seçmenin nasıl hayatımızı şekillendireceği hakkında konuşmak istiyoruz biraz. Hüsna'nın, yani benim hayatımı az çok biliyorsunuz, burada açıkladım ama Hüsna'nın hayatından minicik bir kesitle başlamak istiyorum. Hüsna liseyi evde okuyor. Evet, yani açıktan okudum. Açıktan lise Aynen. okuyarak geliyor ve o dönemde haliyle çok fazla bir arkadaşlık ilişkisi kuramıyor çünkü evden Hatta okuduğu için hiç. Hem koronaya denk gelmişti. Evet. O yüzden sadece ben değil herkes evde olduğu için bu sosyal anlamda çok zayıf bir dönemdi hepimiz için bence. Özellikle de benim gibi o dönemki ergenler, o dönemki böyle tam büyüme çağında olanlar için daha da böyle bence çok sosyal açıdan zayıf bir dönemdi. Zaten kendime çok içe dönük biriydim. Çok fazla arkadaşım da yoktu yani parmakla sayılacak kadar arkadaşlarım vardı. Sonra artık konu nereye geliyor? Londra'ya taşındım. Evet, Londra'ya taşındım. Evet, Londra'ya taşındım ve ya zaten bizim arkadaşlarımız kaderde yazılıydı. Allah Evet. sebepleri hazırlıyormuş. Evet. Yani sebeplerden biri de benim Londra'ya taşınmamdı. Ve diğeri de Elmas'ın beni önceden de takip ediyor olmasıydı. Sonra ben işte Londra'ya taşındım. Elmas da böyle. Zaten o dönem birçok insan, burada yaşayan birçok işte destekçilerim, Allah bin kez razı olsun hepsinden mesaj attı işte Hüsna yardım lazımsa buradayız falan buluşabiliriz. Ama ben ne hikmetse onca mesaj arasından Allah parmağıma ol dedi ve oldu. Ve Elmas'ın mesajına parmağım çarptı. Ve galiba Türkçe'ye de yazmıştın galiba. O yüzden mi yoksa İngilizce'ye mi yazmıştın? Hiç hatırlamam ilk mesajımı, biliyor musun? Ben Türkçe de şu an olabilir, unuttum. İngilizce de olabilir. Türkçe ise eğer büyük ihtimal Türkçe olduğu için tıklamış da olabilirim. Çünkü normalde ben İngilizce içerik üretiyorum ve bana İngilizce DM atıyorlar. Allah'ın göstereceği varmış. Evet. Kaderde aynen, yazılıymış. Kaderde yazılıymış. Ve tıkladım işte çok teşekkür ederim falan filan dedim. Ya çok tatlı bir mesajdı. Ve geri takip ettim ama böyle 6 ay kadar falan biz görüşmedik mi? 3 Evet, ay mı? 5 birkaç ay ay. mı? Aynen, Bayağı hiç zaman bir oldu. türlü denk getiremedik. Sonra denk geldik yani. Buluşalım Aynen. dedik. Benim hikayemde de, yani Hüsna'ya buluşma hikayemde şöyle devam ediyor. Ben tam tersi lisede veya işte Türkiye'deki hayatım çok aktif arkadaş anlamında. Her ortamda, yani her ortamdaki o aktif kişi benim. Sonra buraya gelmemle beraber yüzüme çarpan bir gerçek, burada hiç kimsenin olmaması. Daha doğrusu aynı zihniyette kimsenin olmaması. Bu çok büyük bir problem. Evet, çok fazla Türk var, çok fazla şey var ya, belki bana denk gelmemiştir, bilmiyorum. Bir türlü o buluşmalar seni kesmiyor bir yerde ve o Aynen. doğru insan bir türlü yoktu. Yani ben 2 yıl neredeyse hiç kimseyle görüşmeden tek başıma bir surviving modunda yaşadım. Ve tahmin edersiniz ki bu kadar aktif bir geçmişten gelip sonra bir anda böylesi bir yalnızlıkla yüzleşmek, o da imtihanın başka bir boyutu oluyor. Eksileri artıları tartışılır ama konumuz arkadaşlık olduğu için kısa keseceğim. Hani birisiyle muhabbette buluşursunuz ve kaybolursunuz, saatlerin geçtiğini Evet, çok fark ediyor bence. Çok fark ediyor. Yani yani öteki her yerde yargılanma ihtimaliniz var ama böyle bir arkadaşlıkta, yani saatlerce sohbetin akıp gittiği bir arkadaşlıkta yargılanmadığınız bir arkadaşlık ya. Candır. Aynen. Yoktur yani öyle biri. O Hüsnü Erten söyler. Dedim ki Allah'ım, dedim ya, bir tane olsun ama dedim tam olsun. Yoksa dedim artık nefes alamıyorum. Yani tamam, eşim var, her konuda birbirimize destek oluyoruz, arkadaş gibiyiz ama
Yani bir sisterhood da bu Eşin de kardeşlik anlatman de. gereken arkadaş Aynen. lazım. Eşine yani. aynen öyle. Aynen öyle. Eşinin anlatman gereken arkadaş lazım. Evet. Doğrudur. Sonra işte Hüsna'ya tanıştık ve ben ilk buluşmamızı hiç unutmuyorum. Dedim ki gideyim ya. Zaten Ben de bir öyleydim. saat falan takılırız herhalde Evet, dedim. ben de öyleydim. Aynen. Sonra dedim sarmazsa dedim çıkar geliriz ne yapayım falan. Biz bir başladık yani elhamdülillah. Tam hayatımızın bu döneminde birbirimize ihtiyacımız var. Kesinlikle. Hem Elmas'ın yani şu anda iş kurma işte yolculuğu olsun, benim de Londra'ya daha yine adapte olma yani yolculuğum olsun. İkimiz şu an birbirimize tamız yani ihtiyacımız olan insanlarız yani Evet. şu an. Ve bunu tabii ki Allah'tan başka kimse bilmezdi yani. O yüzden hamdolsun gerçekten doğru kişi doğru zamanda gelir. Evet. Hani şey var ya işte doğru kişi yanlış zaman, right Öyle bir person şey yok. wrong time. Öyle bir şey yok yani. Allah'a Yanlışsa inanıyorsan bile aynen. aynen yok yani öyle bir şey. Doğru insan her zaman doğru zamanda gelir. Her zaman doğru zamanda gelir ama Kesinlikle. aynen yani. Ya yanlış kişiyse bile o doğru zamanda oradadır yani. Öyle değil mi? Exactly, Aynen. exactly. Allah'ın tayini. Yani zamanlama hep doğru. Zamanlamada Hiçbir hiçbir zaman sıkıntı yok. kusur ve yanlış olmaz çünkü zamanın yaratıcısı tarafından planlanmış. Ama kişi de bilmem yani. Toksik olabilir, iyi olabilir. O da sizin seçimlerinize göre. Aynen, kesinlikle. Aynen. Öncelikler de çok önemli. Hani bu sadece işte arkadaşlık değil, genel anlamda yani herhangi bir ilişki, akrabalık ilişkisi olabilir. Ne bileyim işte eş, sevgi falan o anlamdaki ilişki yani öncelik çok önemli abi yani. Ben Londra'ya geldikten sonra hayatım ışıl ışıl oldu insan anlamında. O da tam tersi. Londra'ya geldiğinde hayatı böyle daha çok içe dönük Evet. oldu. Ve mesela Elmas'ı karşıma çıkardı. Işıl ışıl bir hayat istiyordum. Elmas karşıma çıktı. O da dönüp içe dönük bir hayattan ışıl ışıl bir hayat istiyordu. Karşına ben çıktım Evet, yani. çok şükür. Niyet çok önemli ve gerçekten öncelik çok önemli. Yani ben tabii ki yani beni kontrol etmedi. İstersem yani gider herhangi bir kızla pat diye arkadaş olabilirdim. Hani dini öncelik olmadan işte ne bileyim belli bir bakış açısını önceliği olmadan falan böyle random bir insanla gidip arkadaş olabilirdim. Çünkü ben de yani genç yaşımdayım. Ben de böyle işte Gen Z yani Z kuşağıyım. Değil mi? Ama öncelik çok önemli arkadaşlar. Niyet öncelik. Ben gerçekten böyle kendimi bilen, kendi kararlarımı bilen işte özellikle İslami alanda nereye yönlenmek istediğimi bilen biriydim. Allah da öyle bilen insanlarla beni karşılaştı hamdolsun. Evet. Ya bir nevi self consciousness yani Evet. kendine ne onun Türkçesi? Bilinç. Aynen. Kendinin bilincinde olmak. Exactly aynen. Kendi bilincinde olmak da çok önemli. Yani hepsi aslında birbirine bağlantılı Kesinlikle. yani. Dediğin gibi niyetinin dışında olan insanların hayatına girme ihtimali de olabilir ki yani Hı hı. burada dediğim gibi birçok arkadaşlık kuruyoruz Aynen. ki yerlisi yabancısı bir sürü. Sen onunla ne kadar çok zaman geçirmek istiyorsun ya zamanını neyle doldurmak istiyorsun? Kime vermek istiyorsun? Yani benim 20'lerimden sonra hayatımda anladığım en büyük iki şeylerden bir tanesi zaman değeri. Yani ben gerçekten o da zamanı işte clubbing yaparak bir kulübe giderek işte bir pub'a giderek bir kafeye giderek canlı müziğe giderek yani arkadaşımla goy goy ederek dedikodu ederek de geçirebilirim. Ya da benim hayatıma bir katkı sunacak, bir fikrime bir şey ekleyecek. Beni hayatta en yani normal konuşmasıyla bile fikirsel olarak bir üste çıkaracak birisiyle de görüşebilirim. Ve bu böyle insan seçicisi olduğunuzda, zamanınızı yönetmeyi seçtiğinizde, böyle insanları seçmeye niyet ettiğinizde hayatınızda çok büyük bir boşluk ve bir aslında bir nevi imtihan da değil mi? Yani çünkü o Evet, insanın evet, gelmesi gerçekten bazen tamam Allah nimetlendiriyor. Çok çevrem böyle insanlarla da dolu olabilir. Ama benim 2 senemin olmadığı gibi hiç bomboş da olabilir. Yani o insan gelene kadar çevrenden bir sürü sular seller gibi insan akar. Ama kalbi bir tanesine sana dokunmaz. Yani bu anlamda o sele kapalı olmak da çok önemli. Şimdi hani tabii bizim burada yurt dışında olduğumuz için hayat biraz daha farklı ama Türkiye'deki hayatımı düşünüyorum. Abi diyorum ne kadar çok zaman şey yapmışım ya, kaybetmişim. Ya. Şimdi tekrar döndüğümde eski ilişkilerimi aynı insanlarla kuramadığımı fark ettim. Çünkü ya birincisi tabii ki onlar büyüyor, ben büyüyorum ama ikincisi de mesela işte neydi en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi? Kafeye gidiyoruz değil mi? İnanılmaz yaygın, Evet. özellikle üniversite döneminde ve sonrasında. Kafeye gitmek, işte saatlerce canlı müzik, orada oturmak, sohbet etmek, muhabbet etmek. Yine kötü bir şey yapmıyorsun. Arkadaşlarına berabersin ama şu an onu da yapamıyorum. Yani vakit israfı gibi geliyor artık. Ya hakikaten her şey böyle vakit israfı gibi geliyor. Yani düşünüyorum diyorum ki Hüsna ile olsam şu an şöyle bir şey konuşurduk. Ya da işte eşimle olsam şu an şunun muhabbetini yapıyor olurduk. Şu an ben burada ne konuşuyorum? Evet katılıyorum. Aynen değil Ben mi? de Yani öyleyim. böyle Ben de muhabbetin boşluğunun farkına varıp kendini geri çöksün. Bu belli bir yaştan sonra da oluyor tabii ki lisedeyken falan. Daha şey ama gerçekten seçtiğimiz insanların Aynen. kıymeti. Bu şey de değil hani biz şimdi karşıdaki insanda böyle kendimizi alçak gördüğümüzden Asla, dolayı da hayır. değil. Bu sadece yine aynı yere dönüyoruz. Kendi bilincinde olmak yani
kendi önceliklerinin farkına varmak ve bu aynı zamanda kendi saygının da bir işareti yani. Sadece evet o insan iyi. Mesela benim de çok arkadaşım var aynı dinde olmadığım ama ona da iyi vakit geçiriyorum. Sadece Elmas'ın dediği gibi bazen hani şey oluyorum. Şu an işte atıyorum Elmas olsam ya da başka bir işte dini anlamda her anlamda bakış açımla tam uyuşan biriyle olsam daha faydalı geçirebilir bu zaman yani geçirebilirdim bu zamanı. Ama ya dediğim gibi alçaklıkla alakası yok yani hepimiz farklı yollardayız. Hepimiz hani farklı iman dengesindeyiz ve öyle yani. Evet. Bir de olay hani din bahsediyor derken Türkiye'de din algısı da çok farklı. Aynen. Yani sanki zannediyorlar ki sadece işte dinden, İslam'dan konuşuyoruz. Hayır. Olay tamamen vizyon meselesi. Güzel. Yani öyle bir yani Kur'an-ı Kerim'i hayatında bir yaşam biçimi olarak gördüğün zaman bunu hakiki anlamda tabii ki biz daha neyiz, kimiz yani ne kadar açık bize Allah bilir ama aynen anlayabildiğimiz kadarıyla bunu anlamaya niyetlenmiş gençler olarak hayatındaki vizyon farklılığı. Yani en zengin biz olmalıyız abi. Yani en gelişmiş kültürel anlamda yönetici bizler olmalıyız değil mi? Yani bunu hedefleyen insanlarla bir arada bulunmak. Hedef anlamında, misyon anlamında, dünya cihetinde ve ahiret cihetinde tamamen seni destekleyen o kişiyle beraber, o kişilerle beraber aynı ortamda olmak. Yani sohbetin zevki ya şu an bile değil mi? İftar yaklaşık. İftara ya baksana mesela arkadaşlar ben 2-3'lerde geldim. Şu 5.30 şu an 2-3 saattir konuşuyoruz. Aynen. Ve yetmiyor yani. Ve boş bir şey yok yani. Hani Evet. boş bir konuşma yok yani. Ders alıyoruz konuşmalarımızdan. Kesinlikle dedikodu yok yani ya Aynen. geçmişe bir şey var, anlam çıkarma var ya gelecekten bir umut alma var. Yani hüzünlüysen kalbine şifa, neşeliysen paylaşma, yargılanmayacağın o ortam. Çünkü hani artık bu nasıl söyleyeyim İman dairesinde kalmaya çalışan değil. Çünkü hepimiz kalmaya çalışan insanız. Evet, kesinlikle. Burada kalmaya çalışanların dostluğuyla orada tamamen başka bir yol seçmiş insanların dostluğu arasında ben artık uçurum kadar fark görüyorum. Kesinlikle. Neden? Hiçbiri sonuna kadar kalmıyor yani. Kalan var mı? Evet. Hayal yok. Yani hepsi bir yerde ya kendi çıkarın için ya senin çıkarın için ya işte dostluğunuza bir yerden bir zarar gelmiş, bir anlaşmazlık olmuş, bir yerde seni yanlış anlamış. Çünkü yanlış anlamaya çok müsait bir zamandayız. Ya vakti yetmemiş. Bir türlü bir şeyler yetişmemiş ve o arkadaşlık devam edememiş yani. Çok zor. Çok zor. O yüzden gerçekten Allah böyle hepimize kalbinin kalbe dokunabileceği, o kalpten o pozitif enerjinin akabileceği o insanları nasip etsin. Ama öncesinde de onun duasını yaptırsın bize. O insanlara ihtiyacımızın olduğunu farkına varalım yani. Aynen çok katılıyorum. Bir de hep dualarımı diyorum Allah'ım diyorum. Ya İslam'a yaklaştığımdan beri dualarımda da artık hani böyle kelime kelimesine. Ben bu Londra'ya taşımadan önce bile hep duamda bu vardı. Allah'ım beni hep iyi insanlarla karşılaştır ama karşılaşacağım insanlara da beni iyi biri eyle. Ve bu dua gerçekten o kadar hayatımı değiştirdi ki benim için iyi olmayan insanlar hayatımdan çıktı. Tam onun hayatına çıktıklarında iyi olanlar hayatıma girdi ve ben de onlara iyi oldum yani. Çok güzel bir dua, o yüzden bu duayı da aklınıza koyun. Hep beraber. Evet, aklıma şunu getirdi. Zaten hani Kur'an-ı Kerim'de nasıl iyi Müslüman olmaktan ziyade kalmak zaten günümüzün problemi. Çok fazla iniş çıkışımız var. Çok oruç tutmak, çok namaz kılmak bunların hepsi güzel şeyler ama en çok seni bu yolda tutup en çok senin kalbini şifalandıran takva sahipleriyle beraber olmak. Ve takva ne demek? Hani illa işte bizim Türkiye'deki algı gibi bir takvalı bir insana nasıl işte peçe giyiyorsa, çarşaf giyiyor ve takvalı aldırıyoruz. Sadece fiziksel ibadet değil takva. Asla onlarla alakası yok. Takvanın kelime anlamında zaten günahtan çekinmek. Yani hareketsiz kalmak. Yani bir günaha girme eyleminde bulunmak yerine bulunmamayı seçmek bir takvadır. Ve o eylemi seçmeyen insanlarla bulunmak, takva sahipleriyle beraber olmak. Aslında çok kolay. Evet, değil günah işlemekten çekinen yani. Çekinen, evet. Aynen. Bu kadar aslında. Hatta belki yani günah işleyip bir anda suçlu hisseden, çünkü o da imanlı bir kesinlikle. Yani çok büyük bir göstergesi hepimiz insanız. Aynen. Allah takva sahibi. Aynen doğru. Yani olay ben artık gerçekten dindar kelimesini de üstüme almak istemiyorum. Hiç de hoşlanmıyorum bu kelimeden. Yani ne demek dindar? Ya İslam hayat tarzı bir hayat biçimi kesinlikle. Evet, kesinlikle hayat biçimi ve bunu gerçekten çalıştığınızda öğreniyorsunuz. Kendin öğrenmeye başladığında. Exactly. Sadece din değil yani. Ve bilmiyorum, hayatın merkezi olduğunda her yerde, her insanda Allah'tan korkan biri arıyorsun. Ya bilmiyorum, bu benim şu anda hem hedefim hem de şu an bir tık hayat mottom yani sosyal ilişkiler anlamında. Allah'tan gerçekten korkan biri bulmak. Ve bu korkmak da değil hani işte yok cehenneme gideceğim korkusu değil.
ya Allah'ı kaybedersem korkusu. Onun sevgisini kaybetme korkusu. Exact, aynen, evet. Zaten bununla yaşayan bir insanın hayat vizyonu ve misyonu da çok farklı olmuş oluyor. Yani gerçekten elhamdülillah hani bizim jenerasyonumuzda da bence bu farkındalık birazcık daha artmaya başladı. Ama kültürel boyuttan çıkarıp yani bu gerçekten bir yaşam biçimi olarak, ahlak olarak yani mesela örnek veriyorum burada yabancı yaşadığım bir insanın elmas yalan söylemez, Müslüman o demesi gibi ya da işte burada oruç tutuyoruz abi. Türkiye'de çok basit bir eylem oruç tutmak değil mi? Evet. Buradaki insanlar için müthiş bir disiplin örneği Evet. ya. İnanılmaz. Hayran kalıyor. Evet. Adam diyor ki nasıl diyor yani bunu yapabiliyorsun da benim için basit Bu sabah yaşadığım arkadaşıma dedim I'm fasting, oruçluyum dedim. Çünkü hadi kahve çay falan içtim dedi ders arasında. Sonra ben dedim ki işte ben oruçluyum. Dedi ki ha tam çay değil su da mı falan dedi. Ben dedim evet su bile içemem dedim. Sonra kız böyle yemek istedi. Böyle dillendirmeye çalışıyor ama hani soramıyor da şey dedi en son sen yemek yiyebilir miyim çok açım dedim. Dedim ki ay ye gitsin dedim ya zaten alışmışlar Türkiye'de yani büyüdüğümüz için. Kesinlikle. Gerçekten dediğin gibi buradaki insanlara hani oruç tutuyorum dediğin an hem inanılmaz saygı duyuyor hem hayran kalıyorlar. Evet. Evet. Ya benim Katolik bir arkadaşım var. Arkadaşım benim 50 yaşında ama yani gerçekten zihniyet olarak da yakın gördüğüm birisi. Diyor ki müthiş bir disiplin diyor yani. Hani bu disipline diyor ben de diyor onların da kendine has oruçları var. Tabii biz birazcık daha farklı oruçlar onlar işte et yemiyorlar, süt yemiyorlar falan ama benim de yapmam lazım ama onu bile yapamıyorum diyor mesela. Hani gerçekten böyle bir disiplinli bir yani yaşamı ve böyle vizyonlu bir yaşamı ne yaptığını bilerek yaptığında yani ben oruç tutuyorum ama işte bunu yalan söylememeyi, dedikoduyu eklememeyi bunun hepsini ekleyip o vizyonlu yani dediğim gibi o Kur'an'ın hayal ettiği gençliği hissettiğinde yani sen tek oturup konuştuğumuz işte bugün ne okuduk işte ne kadar ne yaptık gibisinden değil de biz ne yapacağız ya? Biz nasıl kendimizi geliştireceğiz? Hangi şirketi kurmayı planlıyoruz? Neler yapmak istiyoruz? Yani vizyon da çok genişliyor ve biz bu zamana kadar bu olayı nasıl kaçırmışız yani? Bizim anne babamızın jenerasyonu bu olayı nasıl kaçırmış? Ya onlara da ama helal olsun bir tık şey büyüdüler. Onlardan öncekiler iyice yaşlı yani dedelerimiz iyice yaşlı. Şeye kurban. Onlar böyle hem bizden hani onlardan sonraki hem Gen Z yani Z kuşağı hem teknoloji kuşağı yani ikisi arasında sıkışıp kalmışlar. Büyüklerimizi mi dinleyelim yoksa küçüklerimizi mi kulak asalım onları da anlıyorum. Ama özellikle bu Kur'an geçti dediğin yerde yine aklıma Ashab-ı Kehf geldi. O hikayede en sevdiğim hikayelerden biri işte 7 uyurlar. 7, 5 artık Allah bilir sayılarını da. O hepsi gençlerdi. Ve Allah Kur'an'da hiçbir zaman onların hikayesinden bahsederken şey demiyor işte onlar namaz kılan gençlerdi demiyor. Onlar oruç tutan gençler demiyor. Hiç bu fiziksel anlamdaki ibadetlerden bahsetmiyor. Diyor ki onlar diyor tevhid yani la ilahe diyen gençler ve ilim peşindeki gençlerdi. Biz onların ilmini arttırdık diyor. Yani o yüzden ya gerçekten dediğin çok doğru katılıyorum. Yani sadece işte ne bileyim 5 vakit namaz, oruç falan değil. Vallahi yani niyet ve takva yani. Kesinlikle takva. Çekinme işi takva, yani. aynen. O hayatının yaşam hani bu bir dinden ziyade ya da sen dindarsan dese bu benim yaşam biçimim abi. Çünkü bundan daha iyi bir yaşam stili bu dünyada mümkün değil. Aynen. İşte bir tane reels görmüştüm. The World Without God diye. İşte tanrısız bir dünya, Allahsız bir dünya haşa işte. Evet. Yani biliyorsunuz Epstein dosyaları bilmem Aynen. neler. Yani bunlardan sonra bize gelen aydınlanma. Yani böyle bir batıda gerçekten böyle bir dünya yok ve çok ilginçtir. Hüsna'da da aynısını söylüyoruz. İşte insanlar Müslüman ülkelere giderek hicret gerçekleştirirmiş eskiden. Biz Hüsna'yla diyoruz biz Londra'ya hicret etmişiz. Evet, artık hicret yani sonraki taşınmak değil hicret İslam'ı nerede en doğru şekilde öğreniyorsan o hicret yani. Kesinlikle. Mesela Londra'ya taşındıktan sonra ben valla içsel dönüşüm değil mi? Bir içsel dönüşüm yaşadık yani. Yani Allah aşkına Londra'ya taşınırken hiç böyle şey anlamında korkmazdım. Ya imanım işte düşerse çünkü yani sonuçta burası Hristiyan bir ülke. Ya işte yanlış arkadaş ortamı kurarsam üniversitede falan ya yanlış alışkanlıklara yani şeytanım var benim herkes şeytanım var benim de şeytanım var. Ya o şeytanım Londra'da güçlenirse hani fırsat bulup işte Hüsna Hristiyan bir ülkeye taşındı fırsat bu fırsat gel besbeseyle onu caydırayım falan olabilirdi yani. Ama Allah şükür tam tersi buraya taşındıktan sonra özellikle işte başörtüme daha iyi anlamaya başladım. Arkadaşlıklarımı, dinimi daha iyi anlamaya başladım ve hani şey oldum. Ya benim buna tutunmam gerek. Hatta buna tutunduğumda özellikle bu ülkede buna tutunursam işte o zaman kendimden gurur duyarım. Bunu ben Londra'ya gayrimüslim bir ülkeye taşındıktan sonra anladım. Ve bence bu hicret değil de ne yani? Kesinlikle Allah'a şükür tabii ki ya bu ben değil tamamen Allah'ın rahmeti. Kesinlikle. Evet. Aynen mesela hani işte başını kapatıyorsun abi erkekler bakar diye değil yani erkeğin günahı kendine
bu algı, yüzeysel algılardan çıkmamız gerekiyor. Yani Hı hı. hayır, ben başımı kapatıyorum. Çünkü ben değerliyim. Çünkü ben bir kadın olarak değerliyim ve kendi değerimi yansıtma biçimim farklı. Yani kendimi hem koruyorum hem değer Hı hı. veriyorum. İşte oruç tutuyorum. Hayır abi, ben Müslüman ülkeleri, evet Müslüman ülkeleri aç olan ülkeleri, aç olan insanları anlamak bunun sadece bence %1'inin hikmeti falandır. Hayır. Müthiş bir disiplin örneği gösteriyorsun sen. Aynen. Kendi yani o her istediğini yapan, her şeye bu kadar ulaşan, bütün hazları elde edebilme gücüne eriştiğimiz bu dünyada ben diyorum ki evet, bu su benim önümde ama ben bunu içmeyeceğim. Ya da işte yalan söyleyebilirim. Hayır, ben sadece orucu yemek içmekle değil, yaptığım dedikoduyla tutuyorum. Hı hı. Bugün bunun arkasında konuşmayacağım. Bu kişi beni sinir etti, bağırmayacağım. Yani Hı hı. müthiş bir Disiplin, içsel evet. yolculuk örneği ya. Vallahi. Yani bunun gerçekten anlamlandırdığında var ya, dünyayı bizim ele geçirmemizin imkanı yok diye düşünüyorum Aynen. ya. Ve bir şey daha da fark ediyorum. Celallendim. Çok işte haram 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 falan var diyoruz ya İslam'da. Ama çok cennete, Allah o kadar cennete kazanmamız için fırsatlar Evet, sunmuş çok. ki. Ya gülmek bile sadakayken anlamış ki hani biz tamam ne kadar özgür irademiz varsa bile hani böyle oturup gece gündüz ibadet edemeyeceğiz. Bize mesela Ramazan'ı vermiş. Kaldı ki Ramazan'ı sadece Ramazan vermemiş, 10 geceyi de vermiş. Hani Hep gerçekten böyle bir Allah'a şey. yaklaşalım, o ibadete bürünelim. Ve bu 10 gece sadece işte imanı müthiş o yüksekte güçlü olanlara değil ya da bu 10 gecenin değerini bilenlere değil, her kesime, yani imanı düşük olsun, ne bileyim imanı yüksek olsun, takvalı takvasız, Müslüman olup da ama her türlü günah işleyen olsun, hepsi için Allah şu anda kollarını açıyor bu 10 gecede yani. Ya gerçi dediğin gibi o kadar müthiş bir iç yolculuk, o kadar güzel bir rahmet ki yani Allah'ın rahmeti. Ya abi kelime yok yani Evet. anlatmak için, ya Allah'a gelince gerçekten ben hiç kelime bulamıyorum ya büyüklüğünü, Seni ya. merhametini anlatmak için yani. Yani Aşık evet, oldum. onu bir dostlaştırmak yani. Çünkü Exactly, öteki halde bu dünya aynen. çok boş ya. Ya o kadar boş ki, o kadar boş ki arkadaşlar, bakın. Vallahi da. Kariyer deseniz aha bizde yalan yok. Bizde kardeşim Kariyer, yaptık. taşınmak, Aynen. okumak hepsi. Hepsi yaptık yani. Ama gerçekten dünya bunlardan çok daha fazlası ya. Ben kariyerimi yaptım, parayı kazandım. Dünyanın işte en çok network'ü olan yerlerinden bir tanesine taşındım. Yani şu an dünyada elhamdülillah binlerce gencin hayal edebileceği bir Gerçekten. noktada mıyızdır? Evet. Ama Allah'a söylüyorum şükür. ki net bir şekilde hepsi tek bir şey varsa değerli. Yani ben tek bir şeyin uğruna bu adımlarımı atabiliyorsam, o değerin üzerine bu yolu kurabiliyorsam değerli. Yoksa düşünsene, ben şu an onu bilmiyor olsam, Allah'ı tanımıyor olsam, yani benim burada yaptığım kariyer, kazandığım para, akşam yastığa koyduğumda kafamı çok anlamsız abi. Bir dünyada savaş var, öteki tarafta insanlar ölüyor. Yani ne zamana kadar Direkt hayvanca, depresyona girersin. evet yani Vallahi. hayvanca bir zevk yaşamış olurum ve Aynen. hayvandan aşağı seviyeye düşürüm. Çünkü bir Risale-i Nur'da diyor ya Üstad, yani Hı. siz hani sen hayvanca yaşayamazsın. Çünkü hayvandan farkın düşünebiliyorsun. Yani yiyip içeyim, gezeyim, böyle bir mantık yok. Ve kazandığım tüm hedefler, her şey gerçekten bir anlam üzerine inşa ediyorsa değer kazanıyor. Yaptığım evlilik, abi eğer sen o evlilikte Allah rızası için bir yol gözetmiyorsan, boşanmak için Aynen. çok sebep var. Aynen öyle. Hele de bu kadar hazlara erişebiliyorken, bu kadar her şeye erişimin kolayken, yani tek bir evliliğe, tek bir kişiye bağlı kalmak, işte iyi huylarına, kötü huylarına sabretmek hiçbir anlam ifade etmez yani. Aynen. Allah için o evliliktesin, Allah için Evet. bu kariyerdesin, anlatabiliyor muyum? Geri kalanı çok boş diye düşünüyorum. Aynen, Allah yani. Olayın özeti Allah arkadaşlar. Ve dediğim gibi yine ben aynı yere dönüyorum. Önceliklerin bilincin, kendi bilincinin farkında olmak galiba, self consciousness. Bu ikisini yani bu ikisini başardıktan sonra Allah'a aşık oluyorsunuz. Gerçekten İslam'ı anlıyorsunuz. İslam anladıktan sonra Allah'a aşık oluyorsunuz ve Allah'a aşık olduktan sonra içinde Allah'ı bulduğunuz insanları seviyorsunuz. Evet. Sadece insan konusunda değil, her şey konusunda içinde Allah olan her konuyu seviyorsunuz. Ve içinde Allah olmayan konuları da Allah'a bağdaştırıyorsunuz ve onu da böyle helal bir şeye dönüştürüyorsunuz. Evet. Ya çok güzel yani. Gerçekten arkadaşlar olayın özeti Allah niyetiniz olunca, onun rızası niyeti olunca aynı niyeti paylaşan, aynı niyeti besleyen Aynen. insanlarla karşılaştırıyor sizi. Yani gene olay Allah yani. Evet. Olay Allah.
Yani önce daha doğrusu insan bence kendini de Allah'la buluyor. O yüzden bence önce bir Tanrı arayışına insanın girmesi, en dipten başlamak gerekirse. Evet. Sonra bu Tanrı, bu Allah inancını anladıktan sonra işte her sanat bir sanatkar icap eder. Sonra Allah'ı tanımanla beraber beni neden buraya yaratmış, ben kimim, değil mi? İçsel bir yolculuğun başlaması. Sonra senin gibi kendini tanıdıktan sonra ben olduğum kişiyle nasıl bir hayat inşa etmek istiyorum? Yani bu dünya yolculuğumu ne kadar sürede, ne şekilde tamamlamak istiyorum? Ben her gece alkol alarak, işte arkadaşlarımla öz lak lak saygı yaparak, ya. aynen bu şekilde de bir ömrü israf edebilirim. Ya da gerçekten ölüm anıma kadar hayırlı işler yaparak, bu dünyada olduğumu iliklerime kadar, yaşadığım iyi anıyla da kötü anıyla da sabrederek, kabul ederek, kendimi bularak da yaşayabilirim. Yani iki Aynen. tercih. Hayatını kendini bulamamış insanlarla çevreleyebilirsin. Ya da kendini bulmaya niyet etmiş insanlarla çevrilemeye de niyet edebilirsin. Evet. Her şeyin özü niyet. Evet. Ama eninde sonunda, yani eğer niyetinde kendini tanımak, doğruyu bulmak varsa İşte aynen ki o o da insanlar öz karşına saygıdan çıkacak. başlıyor. Aynen. Öz saygı, yani kendine saygı duyduğun an zaten kendini sorgulamaya başlıyorsun. Kesinlikle. Hazreti İbrahim gibi. Ve kendine saygı duymak da kendi farkına varmak. Böyle şey ya, hepsi çok bağlantılı değil mi birbirine ya? Evet. Ya kendi farkına varıyorsun, diyorsun ki tamam ben yaratıldım. Yani belki şu an yaratıldığımı yaratılmadığımı sorguluyorsundur, o da olabilir, ama kendi farkına varmak, hani bu benim vücudum, inanılmaz bir mekanizma var içinde. Hiçbir fabrikada bu mekanizma yok. Neden? İşte orada öz saygın başlıyor. Kendine saygı duymaya başlıyorsun. Self love. Kendini sevmeye ve kendine saygı duymaya başlıyorsun. Ve oradan diyorsun ki ben kendimi seviyorum, kendime saygı duyuyorum. O zaman ben yaratıldım mı acaba? Yani Hazreti İbrahim gibi. Ve yaratıldığının farkına vardığın an artık o yaratıcıyı arıyorsun. Yani çok güzel bir bağlantı bu. O yaratıcıyı bulduktan sonra da o yaratıcıyı bilen insanları arıyorsun. Ki bu da arkadaşlar geliyor, ki bu videonun konusuydu. Kesinlikle. Aynen. Yani Evet. işin kısası, vaktinizi kimlerle geçirdiğinize, o vakti öldürdüğünüzde mi, yoksa o vakti hem bu dünyada diri tutup hem de ahirete mi gönderdiğiniz, yani o vakti hiç öldürmeden o vakti geçirdiğiniz mi? Çok önemli. O yüzden hani bazı durumlarda da işte oluyor ya, insanın hani öyle kişiler yoksa bile öyle olmayan kişilerden uzaklaşıp sadece kendi ve Allah'la vakit geçirmesi de çok büyük bir kendini tanıma yolculuğu. O yüzden aslında bu hayırlı arkadaşı bulma konusunda da yalnız kalmamaktan da korkmamak lazım. Aynen. Aha da çok güzel. Arkadaşlar bunu yazın, not alın. Aynen. Çok güzel. Altına elmas İrem kuvvetli lütfen. Yalnız kalmaktan Çünkü çok korkmak. doğru. Evet. Kesinlikle. Vallahi Çünkü her konuda bu öyle bu arada. kesinlikle. Kaybetmemekten korkmak. Bir şey isterken Evet, kaybetmemekten de korkmak. Aynen öyle. Yani Korkmamak. kesinlikle. Zaten hani işin derinine indiğin zaman da Allah'ı bulan peygamberlerin de, işte Hazreti Musa 40 gün biliyorsun şeye gidiyor, yalnız kalıyor, oruç tutuyor, öyle. Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem şeye gidiyor, mağaraya gidiyor. Hira'da onun çok büyük bir kendiyle baş başa kaldığı, derin düşüncelere daldığı bir yolculuğu var. Yani önce kendini bulman için önce o ortamdan bir sıyrılman lazım. Ya o insanlardan bir arınman lazım. Çünkü çok gürültülü her şey. O gürültünün içerisinde biz kendimizi duyamıyoruz yani. Vallahi. Gürültüden sıyrıl, kendinle baş başa kal. Sonra doğru kişi için niyet etmeye başla. Zaten zamanla o kişi karşına çıkacaktır. Evet. Bizim olduğumuz gibi. Aynen. Belki de şu an duaların kabul olduğu ve sebepler hazırlanıyordur. Kesinlikle. Bu videoyu izlemem doğru arkadaş seçmen için bir sebep olabilir. Öyle. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. 10 dakika kaldı. Daha iftarımda aç. En sonunda 10 dakika Fırına bir şey vermedik yani. Evet. Aynen. Bize katıldığınız için, bu sohbete ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İnşallah faydalı bir sohbet İnşallah. olmuştur. İnşallah ve inşallah gönlünüze göre arkadaşlıkları Allah böyle direkt kalbinize, hayatınıza dahil etsin ki bu dünya yolculuğumuzda böyle vaktimizi öldürmeden geçsin. Aynen öyle. Amin. Amin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu seri devam edecek. Sürpriz isimlerle diyor muyuz? Evet diyoruz. Diyoruz. Çok da isimler var. Beklemede kalın. Hüsna'ya da bana ilk videoma eşlik ettiği için canım Rica ederim. Ay benim arkadaşıma. için onur, gurur yani şu an. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah bereket katsın bu Sosyal- seriyle de, Elhamdülillah işlerine inşallah. de ve evet. Sosyal medya yolculuğumu da en çok destekleyen ve destek olan Ya insanlardan ne demek bir kızım tanesi. ya, saçmalama. Görevimiz. Tamam, hadi yeter. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye bye. Çok güzeldi.